Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba. Beraber de çalışıyoruz uzun süredir ama ilk defa böyle kamera karşısında sizinle sohbet etme şansımız oldu. Biraz da heyecanlıyım o yüzden. Peki. Böyle size küçük küçük sorular hazırladık. Tamam. Ben birinci sorudan başlamak istiyorum. Buyurunuz. Biz size soruyoruz. Diyoruz ki biraz bize Eliar'dan ve tekstil sektörüne girişinizden bahseder misiniz? Tamam, bunlar kısa kısa olsun değil mi şimdi bu konuşmada? Tamam. Nasıl isterseniz. Zaman anlayayım. Tamam. Siz rahat anlatın Mehmet Bey, keseriz gerekirse. Tamam, 1984 kuruluşlu firma, biliyorsunuz siz zaten. Girişinde de tekstil falan yok. O zaman biz ilk başlangıcımız cam sektörüyle başladık. Camın da fırın kontrol sistemiyle. Yani bunlar genç mühendisler, daha üniversiteden yeni çıkmış. İyi eğitim almışlar. İşte mikro işlemci programlamayı biliyorlar, donanım tasarımı yapmayı biliyorlar falan. Dolayısıyla ve işler ortaya koymak da istiyorlar bu insanlar. Klasik bir mümessillik yapmak falan gibi bir dertleri yok. Bir şey yaratmak istiyorlar, ortaya bir şey çıkartmak istiyorlar. Dolayısıyla böyle cam sektöründen gelmiş enteresan bir işle hayatlarına başlıyorlar. Otomasyon sektörüne girmiş oluyorlar. Sonra pek çok beyaz eşya sektöründe olsun, seramik sektöründe olsun bir takım firmalara işler yaptık biz. Fakat bunların hepsi bir tekil proje gibiydi. Dolayısıyla tabii bu tekil proje yaptığınız zaman verdiğiniz mühendisliğin karşılığını alma şansınız olmuyor. O zaman dedik ya bu iş, yani ya biz bu işe devam etmeyeceğiz veya standart bir şey bulmak zorundayız. Tam o sıralarda tekstil sektöründe özellikle boyahane tarafında teşvikler artmaya başladı. Türkiye aynen şu anda nasıl siz ihracatta gidiyorsunuz ve yurt dışında Hindistan'da olsun, Bangladeş'te olsun tekstille ilgili yeni atılımlar, yatırımlar oluyorsa aynen şey Türkiye'de oluyordu o sırada. Çünkü devlet özellikle yatırım teşvikleri falan veriyordu tekstil boyahanelerine de. 80'lerin sonu. 80'lerin sonuna doğru geldik artık. Ve bu proje gene bir özel proje olarak biz aldık sonuç olarak, tamam mı? Yani bir boyahanenin, boya makinenin otomasyon işini aldık. Peki daha önce nasıldı bu? Ancak tekil böyle küçük programatörler, bütün vanalar manuel kumanda ediliyor falan. Ve bu ilk defa biz bütün vanaları otomatik hale getirip bir boyahanede, ve bu boyahane o zaman daha İstanbul içindeydi. Unutmuyorum, Topkapı'daydı yani. İlk müşterimiz olarak orada yaptık. Ve sonra dedik ki ya biz neden bunu standartlaştırmıyoruz? Çünkü Türkiye'de pek çok tekstil boyahanesi kuruluyor. O zaman dedik bu dikey sektörde uzmanlaşmaya başlayalım. Böylece 80'li yılların sonunda tekstil boyahanelerini ayrı bir division olarak, bölüm olarak kurmuş olduk. Kısaca böyle. Girişiniz böyle oldu. Giriş böyle oldu. Daha sonra tabii büyüdü. Yani operasyon büyüdü. İleride soracak mısınız bunları bilmiyorum ama. Valla soru aslında sadece girişini soruyor ama aslında. Varsa yani devamında büyüdü. Şu anda şirkette 2 temel division bölüm var diyebiliriz. Bir tanesi cam grubu, bir tanesi tekstil grubu diyelim. Tekstilde boyahane dikey pazarında uzmanlaşmış bir grup diyelim. Önce elektronikle başlayıp daha sonra mekatronik sistemlere girildi. Yani 1996 yılında işte REDA 96 adı biraz oradan gelir. Tabii öncesinde başka madeni yağ sektöründe falan bu tür mekatronik denemelerini yaptık. Ama mekatronik sistemlere girişimiz aslen 96 tekstil sektöründe. Ve o günden sonra hem mekatronik bölümü hem elektronik bölümü başlı başına neredeyse birer şirket gibi cam dışında tekstile odaklanmış olarak faaliyet gösterenleri söylüyorum. Başlı başına birer şirket gibi şu anda çalışabiliyorlar ve bütün dünyaya ihracat yapabilir duruma geldiler diyebiliriz. Alacağımız daha yol yok mu? Tabii ki var. Yapacağımız daha çok işler var. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor, ilerliyor. Ürün gamımızı genişletmeye çalışıyoruz bu arada. Dolayısıyla daha yapacak çok işimiz de var. Koşacağımız daha çok yol var diye düşünüyorum. Mükemmel. Buyurun. Öte biraz da günümüzde çok sıkla bahsedilen bir kavram. Endüstri 4.0. Bundan bahsetmek istiyoruz. Bu kavram sizin için ne ifade ediyor? Sektörümüzde bunun karşılığı nedir? Biraz bize bunlardan bahsedebilirseniz. Tamam. Ya Endüstri 4.0 aslında biliyorsunuz Almanlardan çıkmış bir kavram. Bunun Amerika'daki karşılığı Endüstri 4.0 değil, Industrial IoT deniyor ona. Endüstriyel nesnelerin internet deniyor. Aslında aynı kavram ama sonuç olarak farklı adlandırılmış kavramlar. Almanya'da çıkma nedeni de tabii Almanlar Avrupa'daki ana sanayinin öncüsü olduğu için ve iş gücü de gittikçe yaşlandığı için bu ülkelerde. Dolayısıyla el emeğiyle çalışacak o insanları zaten hep yurt dışından getiriyorlar. Kendi insanları çalışmak istemiyor. Diğer taraftan robot teknolojisi ve internet teknolojisi son yıllarda o kadar hızlı bir gelişme seyretti ki son 15 yılda ve filan o kadar hızlı gelişti ki dolayısıyla artık feasible olmaya başladı. Bu teknolojileri doğrudan artık hani tüketicilerin kullandığı bu teknolojileri alıp fabrik ortamına taşımak ve bunları ve robotlarla da destekleyerek insan gücünden bağımsız hale getirmek çok feasible hale gelmeye başladı. Bunun alternatifi neydi biliyorsunuz? Daha önce her şey Çin'e gidiyordu. Evet. Yani bütün know-how Batı'da üretiliyor, Çin'e gidiyor, orada üretiliyor. Ve oradan mal buraya geliyordu. Şimdi gelinen bu teknolojik seviyede bunun bir anlamı kalmamaya başladı. Dolayısıyla biz
temelde bu süreci yaşıyoruz diye düşünebilirsiniz. İnternet teknolojisi zaten bizi birbirimize bağlayan temel teknoloji internet teknolojisi olduğu için şu anda Endüstri 4.0 diye bahsettiğimiz şey aslında tüketici pazarında kendini kanıtlamış olan teknolojilerin endüstri pazarına geçmesidir diye kısaca özetle söyleyebiliriz. Yapay zeka vesaire falan da konuşuluyor yani bu Endüstri 4.0 içinde biliyorsunuz. Sadece robotik kısmı değil, analytics diyoruz, işte yapay zeka diyoruz vesaire. Bunların hepsi aslında tüketici pazarında bir taraftan denenmekte olan şeyler. Tarihlerine bakarsanız akademik olarak da bunlar 60'lara kadar da uzanan kavramlar. Evet. Bu teoriler hep üretiliyordu aslında akademi dünyasında. 90'lı yıllarda vesaire denemeler de yapıldı bununla ilgili. Nitekim şu anda cep telefonlarında falan işte yapay zeka ile fotoğraf çekmek vesaire falan biliyorsunuz zaten. Evet. Bunları anlatmaya gerek yok. Bunun endüstriye uyarlanmasını konuşuyoruz aslında biz, tamam mı? Yani bu böyle sihir bir değnek geldi birdenbire endüstriye değdi falan değil. Bunlar bilinen teknolojiler aslında böyle baktığınız zaman. Ama dediğim gibi fiilen endüstriye uygulanması. Peki endüstriye uygulanması neden bu kadar çok gecikiyor? Belki diye sorulabilir. B2B dediğimiz endüstrinin işi, endüstrici, sanayici yatırımını yaparken zırt pırt yatırım yapmaz. Yani şu anda bir tekstil sektörüne gene odaklanıp bakarsa eğer, tekstil sektöründe bir makineyi aldığı zaman bu adam en az 10-15 yıl kullanmak ister. Üzerindeki kontrol cihazlarını en az 10-15 yıl kullanmak ister. Oysa tüketici pazarı böyle değil biliyorsunuz. Yani neredeyse insanlar 6 ayda bir, 3 ayda bir model değiştirmeye başladılar. Dolayısıyla bu teknolojiyi tabii çok hızlı iten bir arz-talep dengesi var tüketici pazarında. Ama endüstride bu böyle değil. Dolayısıyla endüstrinin ancak bu teknolojiler belli bir olgunluğa geldikten sonra kendini adapte etme motivasyonu doğuyor diyebiliriz. Bu da ama öncülüğü gene Batı'nın yaptığı taraftan geliyor. Neden öyle geliyor? Biraz önce söyledim. Çünkü çalışacak artık insanlar orada bu ortamlarda çalışmak istemiyorlar. Dolayısıyla evet, entegrasyon, yani bilginin kolay transfer edilmesi yukarıdan aşağıya ve yatayda bütün sistemlerin haberleşebilmesi, ki bunu tekstilde bizim sektörümüzde biz bunu uzunca bir süredir yapıyoruz. Nitekim ben katıldığım toplantılarda bazen TÜBİTAK'taki toplantılarda da bunu söylüyorum. Mesela tekstil boyahaneleri bence Türkiye'de entegrasyon anlamında oldukça iyi bir yerdeler. Ki bizim sunduğumuz teknolojiler sayesinde de bu böyle görüyorum. Ve şaşırıyorum gördüğüm zaman. Yani otomotivden gelenlerden, petrokimyadan gelen bir takım bu tür sorumlularla konuştuğumuz zaman görüyorum ki gerçi bu dediğim 2 yıl öncesinin falan verileri, 2-3 yıl öncesinin hani bilgisini söylüyorum size ama zayıftı. Aynı dönemde bizim yapmış olduğumuz entegrasyon çok daha sofistikeydi ve olgundu diyebilirim. Çünkü yani biz şu anda mekatroniklerimizi, elektroniklerimizi koyduğumuz zaman hiç insan el değmeden bütün prosesi tam otomatik mesela götürebiliyoruz. Bunları raporlandırabiliyoruz, ERP ile entegrasyon yapıyoruz falan. Yani kumaşı takmak, çıkartmak dışında neredeyse insanların yaptığı hiçbir şey yok. Her şey otomatik. Daha ki bu mesela yıllarca önce Batı'da hani anlatırlardı bize. İtalya'da işletmelerde bir tek yukarıda bir insan var. Geri kalan her şey işte bilmem ne. Yani evet. İnsanlar yukarıdan yönetiyorlar, yöneticiler yapıyorlar. Bence Endüstri 4.0'ın bunun bir adım daha ilerisi. Verinin hakikaten bilgiye dönüşmüş hali. İşte robotik sistemler gelirse orada iş yapan insanların da belki sayısının azalması. Evet. Daha önceden simülasyon yaparak işletme verimliliğinizi arttırma şansına sahip olmanız. Bu sayısal ikiz dediğimiz hikayeler. Yani siz fabrikanızı modelleyebilirsiniz, bir makinenizi modelleyebilirsiniz. Onun nasıl çalışacağını daha çalıştırmadan bir işi yaparak orada sanal ortamda yaparak nasıl bir sonuç alacağınızı izleyebilirsiniz, maliyetlendirebilirsiniz, planlamanızı simüle edebilirsiniz gibi şeyler. Başka bir konuya bakarsak ki bana göre gelecekte çok önemli olacak konulardan bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz her şey numune. Bütün endüstride bu böyle aslında. Numune al, git laboratuvarda bak, sonucuna göre prosesini düzenle. Bunların hepsinin artık gerçek zamanlı ve sensörler vasıtasıyla okunarak, gerçek zamanlı tepki vererek prosesin iyileştirilmesi gerekecek. Gibi yani çalışıyorken zaten bu da işte bunun tüketicide karşılığı IoT dediğimiz şey. Nesnelerin interneti. Endüstri dediğiniz şey baktığınız zaman sensörlerin bağlanması, verilerin toplanması, bazı algoritmalardan geçtikten sonra bunlar işte ister yapay zeka diyeyim ya da yazılmış algoritmalar diyeyim, her neyse öğrenen sistemler diyeyim. Bunun sonucunda prosese müdahale ederek ilk seferde doğru sonuca varmak, aslında bütün hikaye bundan ibaret. Yani iş gücünü minimize etmek, ilk seferde doğru sonuca nasıl varırımın araçlarıdır bu Endüstri 4.0 dediğimiz şey. Bana göre böyle özetlenebilir. Her sektör için, her endüstri için. Her endüstri için kendine. Evet. Zaten sizin söylediklerinizden de şunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani, şu söylediğiniz kritikti. Türkiye tekstil sektörü endüstrisi kendisini Endüstri 4.0'ı anlama, benimseme noktasında belki diğer ülkelerden, belki Türkiye'deki diğer sektörlerden daha iyi durumda. Evet. Yani uygulamalar genişlemiş, birçok fabrika tam otomatik şekilde çalışıyor. Evet. Bunu da şu anda
yine bizim de temaslı olduğumuz diğer sektörlerden konuştuğumuz firmalardan da anlayabiliriz. Yani gıdacılardan, Tabii. kozmetik yakın zamanda mesela evet, böyle bir görüşmelerimiz oldu. Çok yani şöyle aynı toplantı, bu TÜBİTAK toplantısından bahsettim size. Orada mesela Türkiye'nin genel otomasyon seviyesi 2,5 gözüküyordu. 3 dediğimiz şey PLC'lerle otomasyonu sağladığınız ortamdan bahsediyoruz. Henüz entegrasyon daha yok, optimizasyon yok. Yani Endüstri 4.0'ın bize dikte ettiği diyeyim. Evet. Yani yapay zeka öğrenen sistemler, optimize olan sistemler, smart sensör, akıllı sensörler. Bunlar yok ama en azından programlamışsın, makine işini düzgün yapıyor. Şimdi daha bu seviyede bile değil. Endüstrinin tamamen baktığınız zaman. Ortalaması 2,5'larda Türkiye'nin. Tekstilde şimdi bizim bildiğimiz neredeyse otomatik çalışmayan makine yok. Evet. Her işletmede makineler otomatik Aynen çalışıyor. böyle. Dolayısıyla bana göre 3'ün üstünde. Evet. 3'ün üstünde. Şimdi bir de Covid ile ilgili bir sorumuz var Mehmet Bey. Hayırdır? Vallahi geldi, hayatımızı değiştirdi Mehmet Bey'i gördük. Hepimizin hayatı değişti, hayat algımız değişti, iş yapış şekillerimiz değişti. Biz de merak ediyoruz, acaba bu orta uzun vadede tüketim, üretim konularında nasıl etkiler dünyayı? Tekstili nasıl etkiler? Bizi nasıl etkiler? Ya bu zor bir soru bence. Çünkü ya ben de literatürden takip etmeye çalışıyorum, tamam mı? Farklı insanların işte ekonomistlerin yorumları var, iş adamlarının yorumları var, devletlerin falan. Ben açıkçası çok emin değilim. Yani kesin şöyle olacaktır diyemiyorum. Çünkü bence insanların hala birbirine ihtiyacı var. Evet. Ya biz bile gündelik hayatımızda sonuç olarak bu karşılıklı etkileşimimiz azalmasından, yüz yüze etkileşimimizin azalmasından mutsuzuz. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle sanal mesela bir dönem bundan işte kaç sene önceydi tam hatırlayamayacağım ama birileri böyle sanal fuar yapmaya kalkıştı. O zaman şu tartışılıyordu. Abi tamam fuarlara gitmeye gerek kalmadı. Ben tam tersini görüyorum. İnsanların gidip dokunmaya, ellemeye, karşılıklı etkileşim için olmaya ihtiyacı var. Evet. Yani tamam hayatımızı kolaylaştırdı doğru şu dönemde ama ben bunun sürekli böyle olacağını düşünmüyorum. Bir taraftan da şunun içinde çok yararlı olduğunu düşünüyorum sanal görüşmelerin. İşte saatlerce gidip görüşelim bir saatlik bir toplantı için. Bunun için evet bu teknoloji kullanmak çok yararlı ama insanların mesela sanal ortamdan makine görüp de sadece satın alacaklarını ben düşünmüyorum evet. kısa vadede. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Peki gerçekçi mi? Yani bizim sektörümüz için gene konuşuyorum. B2B sektör için konuşuyorum. Orada bir anda bu makineleri üretmeyen firmalar, ülkeler üretmeye mi başlayacaklar? Böyle bir şey de olmayacak. Dolayısıyla bu ticaretin devam etmesi gerekecek diye düşünüyorum. Ve şeyin de biraz abartıldığını düşünüyorum. Yani bu virüsle ilgili artık bitti hayatımız, yeni normalimiz hep böyle oldu. Bence ben buna çok katılmıyorum. Yani insanoğlu tekrar bu insan kızı aynı zamanda bu şeyi aşıp, bunu aşıp bu problemi de aşacak ve ondan sonra tekrar normal hayatına, bu etkileşimli hayata tekrar geri dönecek diye düşünüyorum. Ama bu ne kadar sürer? Bana göre sene sonuna falan kadar bizim bir hani eski normale dönme şansımız biraz zor gibi gözüküyor. O nedenle de işte evet bu hani sayısal yani eksiklerimizi kapatmak, Ar-Ge yapmak, evet. müşterileri daha iyi sunmak için çalışmanın tam zamanı. Onun için yola devam ediyoruz. Fabrikalarda, tekstil işletmelerinde yani bunun bir mesela insanlar artık eskisi gibi bu emek yoğun işlerde, tekstil fabrikalarında kimyasallarla, boyalarla böyle iç içe çok çalışmak isteyecekler mi? Bundan rahat olacaklar mı? Ne bileyim ya da bir konfeksiyon bandını düşünün. Bir fabrikada 10.000 kişi çalışıyor Mehmet Bey. Yani o insanlar tekrar o kadar bir araya gelmek isteyecekler mi? Yoksa onlar bir çözüm mü isteyecekler yatırımcılardan? Yani Covid ile ilgili diyorsun değil mi gene bunu? Evet yani çünkü bunu gördük. İnsan canının değerli olduğunu, ne bileyim bu bize bunu çok sert bir şekilde öğretti. Ama bence bu yani insanlar bence böyle bir şeyden öğrenmeleri gereken şey hani bu kadar hoyratça doğayı tüketmemeleri gerektiği bana sorarsan, tamam mı? Yani çünkü insan ne zaman ki doğaya aykırı şeyler yapmaya başlıyor zaten doğa gerekli cevap veriyor. İşte bu kötü bina yapıp depremde yıkılıp ölmek de bir şey. İşte kalkıp yaban hayatının içine kadar girip oradan hayvanları kendi bünyene sokup anlamsız virüslerle uğraşmaya başlaman da böyle bir şey gibi diye düşünüyorum. Dolayısıyla temel problem bana orada gibi geliyor. O nedenle ben konfeksiyonu otomasyona sokmadım. Şu anda maskeleri kimler yapıyor abi? Yine Konfeksiyonda insanlar gene ölüyorlar. Tamam şeyleri ayırdılar ama bu tekrar normalleşecek bence. Ben o kadar radikal şeyler beklemiyorum. Bunun sonucunda şöyle şeyler olabilir. Benim korktuğum şey aslında daha çok nasıl şu anda köpeğimiz var ya ceviz. Evet. Cevizin çipi var mesela. Tamam mı? Yani korktuğum şey olsa böyle bir şey olabilir. Bir takım zaten kötü senaryo yazarları bunlardan bahsediyor. İşte insanları o kadar korkuyoruz ki sağlığımızdan sonuçta işte bir çip takılmasına razı geleceğiz. Böylece devletler bizim
hem nerede olduğumuz, zaten nerede olduğumuzu şu anda takip ediyor ama ne konuştuğumuzu, onu da ne düşündüğümüzü. sağlık durumumuzda, dolayısıyla bu biz de Big Data üreticisi haline geleceğiz. Endüstri 4.0'ın bir şeyi olarak. Ürün tamam, ürün evet, yani sen nesneleşeceksin. O zaten nesneleşmiş durumdasın bir miktar da. Dolayısıyla bu topladığım verilerle aslında toplumlara ne sunmalıyım, ne tür sağlık problemleriyle muhtemelen karşılaşacağım, toplumun ne kadar, bütün bu verileri analiz edip aslında yani iyi niyete de kullanılabilir böyle bir şey. Evet, zaten burada niyet çok önemli. Başka tarafa da gidebilir ama yani genellikle devletlerin yaptığı şeyler yani şu andaki eğilim benim gördüğüm daha çok denetlemek, daha çok insanları kontrol altında tutmak gibi bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla bunun çok hani bana çok ben kendi adıma bana çok sempatik gelmiyor böyle bir şey. Ama endüstri için çok katı, kritik bir değişiklik olacağını düşünmüyorsunuz iyileşmeden sonra. Evet, ben düşünmüyorum. Vallahi tam tersine otomasyonla ilgili şöyle bir kehanette bulunabilirim. Yani kehanet değil, belki de bunu zaten söyleyenler vardır ama bence otomasyon becerilerini yüksek tutanlar, hızlı ürün üretenler ve ucuz üretenler, yani kaliteli ve ucuz üretenlerin dönemi başlıyor diye düşünüyorum. Çünkü bu aynı zamanda şunu gösterdi bu salgın bize. İnsana bağımlı iş yapanların çoğu durmak zorunda kaldı. Evet. Tamam. Dolayısıyla mesela işletmeler çalışabiliyor olsaydı şu anda değil mi? Full otomatik çalışıyor. Bütün sektörler normal işini yapacaklardı gibi olacak. Dolayısıyla gıda durmuyor. Neden durmuyor? Çünkü çok temel bir şey. Yemezsen ölüyorsun çünkü. Ama diğerleri de durmayabilirdi. Şimdi böyle baktığımız zaman bunun bize dikte ettiği şey otomasyonun önemini söylüyor bize. Tamam. Şimdi bu kaçınılmaz olarak buraya doğru gidecek. Kaç yılda gider bir şey söyleyemem ama önümüzdeki dönem kaliteliyi hızlı, güvenilir yapan ve ucuz yapanlar hayatlarına devam edecekler. Diğer firmaların bana göre yaşam, yani eskiden olduğu gibi böyle abi tamam sipariş alayım 6 ayda bilmem neyi tasarlarım sonra bilmem nesini yazılımını yaparım falan. Bununla yaşamak mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü talep artacak. Dolayısıyla bu talebe karşılık verebilecek, hızlı çabuk bir şekilde karşılık verebilecek ve bunu da ucuz yapacak olan firmalar başarılı olacaklar diye düşünüyorum. Dolayısıyla bize de Covid açısından çıkacak ders biraz bu. Gerçi bunu daha önceden de düşünüyorduk. Hani genel endüstri otomasyon dünyasının gittiği yön itibariyle zaten stratejimizi böyle koymuştuk ama bu hızlandırıcı bir faktör. Evet, 2000'e şey diye bakıyorduk mesela. 2000'in kırılma. 2000'de ne oldu? Kırıldı. İnsanlar otomasyonla iş yapma yönelimleri arttı. Belki bu 2020'de bundan 20 yıl sonra baktığımızda belki bize bir kırılım gibi görünecek. Evet. Belki buradan sonra büyük bir ivmeyle belki otomasyona talep artacak. Endüstri 4.0'ın tekstil dahil diğer tüm sektörlerdeki uygulaması belki 2020'den sonra hız kazanacak. Evet. Böyle yani. Bugün gittiğimiz mesela bu pandemi döneminde gittiğimiz gıdacılara bakın. Onlar da mesela bu bilinç nereden doğuyor değil mi? Yani niye bu dönemde durdun tetiklendi. Yani baktığımız zaman mesela tekstilye göre çok ilkel seviyede görüyoruz. Otomasyon seviyede. Ama ve bizim yaptıklarımızdan şaşkınlık duyuyorlar. Yani YouTube'daki kanalımızda izledik. Çok etkilendik falan. Dolayısıyla bunun şeyini orada da görüyoruz. Bütün sektörlerde göreceğiz gibi gözüküyor. Yani. Dediğiniz gibi 36 yıldır yapmamıza rağmen yani. Evet. Çalışmak zorundalar ama bir şekilde emek yoğun olduğu için bu sektör görmek istiyorlar. Evet. Tabii şey de ayrı bir problem ha. Yani onu ben kafamda çözebilmiş değilim. Yani tamam otomasyon şöyle güzel böyle güzel falan. Abi bir sürü emek yoğun çalışan insan var yani. Mesela bu insanlar için devletler nasıl bir politikacı? Bu da devletin problemi tabii. Yani oturacak buna çözümler geliştirmek zorunda kalacak. Nasıl bir dünyaya gideceğiz? O da işin başka bir boyutu. Biz geçenlerde Özgür Bey'le bunu çok uzun konuştuk. Yani sonuçta kapital bir yerden bir yere hareket etmeli ki insanlar doyabilsin ve dünya dönebilsin. Evet. Bu çalışan, emek yoğun çalışan kesim elbet para kazanmak zorunda. Bugün belki tekstilden, tarımdan bir şekilde para kazanıyor ama yarın siz tekstili otomatize ettiğinizde, tarımı tam otomatik hale getirdiğinizde bu insanlara başka bir alan açmanız lazım. Doğru. Ya dünyanın hep böyle dönemleri olmuş ama onu da söyleyeyim size. Yani 1900'lerin başında yani 1800'lerde buhar, işte bu Endüstri 4.0 olayını hep anlatırlar. Tamam önce buhar enerjisi falan. Şimdi doğru ve biliyor musunuz İngiltere'de 1900'lerin başında 1800'lerin sonunda tekstil işçilerin makineler geldiği için ilk dokuma makineleri geldi. Makineleri kırmışlardır. Evet. Ve grevlere gitmişlerdir falan. Neden işinden oluyorum diye. Şimdi siz elle görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Dolayısıyla ama dünya nüfusu da artmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu yani teknoloji aslında yeni iş alanları açıyor bir taraftan. Ve hayal de bana kötü geliyor. Yani mesela insanların bir takım insanlar hep kimyasal mı taşısın ya? Zaten bu kötü bir şey. Evet.
Bu insanlar hastalanıyorlar, tamam mı? Sağlıksız koşullarda işlerini yapıyorlar. Dolayısıyla zaten bunların makineler tarafından yapılması lazım. Ve insanların, devletlerin insanların eğitip daha iyi seviyelere çıkması için gayret sarf etmesi lazım. Özlenecek şey kimyasallar ve buhar içinde hayatını sürdürmek değil. O tarafa doğru gitmek. Çocuğun için o tarafı hayal etmen lazım. Çocuklarını öyle yetiştirmen lazım. Bunun için belki biraz azalmak lazım. Ya da en azından çoğalmamak lazım. Çok fazla. Evet. Kaliteyi arttırmak lazım. Mete, biraz da şirketimiz içindeki öğrenim hayatına devam eden genç mühendislerden bahsetmek istiyoruz. Burada ciddi sayıda bildiğimiz kadarıyla genç öğrenim hayatına devam eden mühendislerimiz var. Var, evet. Yeni mezunlar da var. Evet. Bunlara ne tür imkanlar sağlıyorsunuz? Burada özellikle önem verdiğiniz nokta nedir? Neden öğrenim hayatına devam eden mühendisler? Biraz bunlardan bahsedebilirsiniz. Öğrenim hayatına dediğim zaman şimdi bünyemizde bir hani daha okurken gelenler var. Çok sayı fazla değil ama onun dışında hani master doktora yapan arkadaşlarımız var. Yani yüksek tarafa devam eden. Bu biraz da Ar-Ge merkezi olduğumuz için aynı zamanda teşvik ettiğimiz bir şey. Çünkü hayalim benim varmak istediğim yer, tamam endüstriyel uygulamalar çok iyi ama teknolojinin fiilen kendisini yarattığımız, yani know-how yarattığımız aynı zamanda bir merkez de yaratabilmek. Çünkü Batı'nın gücü buradan geliyor. Şimdi biz daha çok teknolojiyi iyi kullanıcı olarak duruyoruz. Yine bu da çok önemli bir şey. Küçümsemek için söylemiyorum. Öteki değil bu. Ötekisi ama çok daha temelde bir değer üretiyorsunuz. Bilgi üretiyorsunuz. Ve o bilgiden hareketle de dünyada olmayan yeni bir şeyleri ortaya çıkartabiliyorsunuz. Tamam mı? Öncü oluyorsunuz diyebiliriz. Biz şimdi bazı alanlarda öncü olduğumuz oluyor. Takipçi olduğumuz alanlar var. Yani bakıyoruz başkaları ne yapmış. Onu çalmadan kendi teknolojik birikimimizle ve görgümüz ve eğitimimizle kendimize göre yorumlayarak yeni bir şeyler ortaya çıkartıyoruz. Ama bu sonuç olarak gene bir takipçi, bir marka vermem sakıncalı mı bu kanalında? Kesinlikle. Mesela Apple ilk çıkan, evet. Doğru mu? Ama Samsung takipçi, ama Samsung şu anda dünyada daha çok satıyor. Evet, daha yoğun. İyi bir takipçilik zaten böyle bir şey. Yani liderler var. İyi takipçi olmak da iyi bir şey. Önemlidir. Sonra çünkü Samsung bazı alanlarda zaten belki de daha inovatif diyebiliriz, evet. Apple'dan. Ekranda daha inovatif. Evet, daha inovatif şey ortaya çıkabilir. Ama iyi bir takipçi olmak da önemlidir. Şimdi burada yani amacımız sadece bu anlamda iyi bir takipçi diyelim kendimiz için. Ötesinde iyi bir lider de olabilmek aslında. Böyle bir hayalle yürümek. O nedenle aynı zamanda bilgi üreten bir mekanizmayı da kurmamız gerektiği, bu bilgi üreten merkezden farklı endüstriyel uygulamaların çıkması gerektiğini düşünüyorum. Biraz yolum benim ana hedefim o. Ya onu yaptığım zaman hani gönlüm rahat edecek, tamam mı? Ya bu ülke için işte hep birlikte bir şey yaptık. Arkadaşlar da aldılar bunları, değişik kanallara soktular ve bu ülkede bir takım değerler getirdik diye o zaman düşünmüş olacağım. Bu anlamda da eğer sonuna geri dönersek, evet eğitim o anlamda önemli, destekliyoruz. Yani doktorayı da destekliyoruz, master yapanı da destekliyoruz ve istiyoruz ki keşke bu arkadaşlar ondan sonra burada bu değerleri gerçekten ürünlere dönüştürsünler ve sadece Türkiye değil bütün dünyaya satalım bunları. Bence o birikim var bu topraklarda, insanlar yetişiyor ve pek çok maalesef yurt dışına gidiyor. Benim de gitme şansım vardı. Ben inatla burada kalanlardanım. Yani benim arkadaşım, bizim kurucular da öyle. Yani hepimiz aslında gitme şansımız vardı ama inatla burada kalıp bu değerleri yaratmak için tırnaklarımızla sürüyor. Yani çünkü biz de bir startup'ız sonuç olarak. Biz anamızdan babamızdan para alarak kurmadık burayı. Onu da söyleyebilirim. Ben eve yürüyerek çok gittim geldim. Çok gittim geldim. Olarak yine bu topraklara değer verdik. Evet, çünkü burası yetiştirdi. Aslında. Burası yetiştirdi. Onun için böyle bir şey. Ama bu demek değil ki yani bir katı bir milliyetçilik olarak da bakmıyorum. Bu anlamda dünya vatandaşıyım da diyebilirim. Ama burası bizi yetiştirdi. Yani bu anlamda ben bir şeyim olduğunu düşünüyorum buraya. Karşı bir görevim olduğunu, bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Ve keyif de alıyorum. Çünkü asıl olan yaratıcılık olmaktır. Kendinizle barışık olmaktır. Kendinizi ifade edebilmektir. Bu nedenle de aslında gene kurum içinde kendini ifade etmek isteyen her bireyin önünü açmaya ben kendi adıma çalışıyorum. Yani şirketimizde. Ayırt etmeden, eğitim vesaire ayırt etmeden kendini iyi ifade eden her bireyin başımızın üstünde yeri var. Dolayısıyla ona mutlaka bir alan açmak, yani iyi olduğu alanda kendisini geliştirebilmesi için alan açmak, ona fırsat tanımak için her zaman hazırız. Tersini zaten insanın kendini ihaneti olarak düşünüyorum. Yani ve bunu hep anlatıyorum. Bütün gençlere de anlatıyorum. Bana iş mesela ne iş yapayım diye gelip soruyor. Abi sen neyi seviyorsun? Hayatında kendini iyi ve anlamlı hissettiğin işi yapmalısın mutlaka. Ama onu iyi yapmalısın. En büyük koşul bu. Yoksa ben kendi kızıma da söylüyorum. Kızım neyi yaparsan yap, iyi yapacağın işi yap. Ben senden hiçbir zaman şey beklemiyorum. Abi mutlaka bilmem nenin genel müdürü olur. Yok, iyi aslında.
Hayatı anlamlandıran bir şey değil. Ve şuna da inanıyorum. Eğer işinizi yaparsanız mutlaka zaten maddi olarak da karşılığını nerede olursanız olun. Sadece bizim kurum için söylemiyorum. Nerede olursanız olun alırsınız mutlaka. Ötekisi hikaye, anlatılanlar hikaye bana göre. Onun için fırsatları tanımaya devam. Ama oradan sonra da hakikaten hakkaniyetli olup liyakata göre davranmak lazım. Kurumları yürütürken de öyle yapmak lazım. Zaten bu nedenle beni dönem dönem eleştirdiğiniz oluyor, farklı insanlar eleştiriyorlar. Yumuşak davranıyorsunuz vesaire gibi şeyler de söyleniyor bana ama doğru, hak veriyorum ama ben önce fırsat tanımam zorundayım insanlara. Ve onun için hedefli yönetim gibi bir şey uygulamak zorundayız. Yani hedeflerini koyar insanlar, yapamadığı kendisi görmesi lazım. Benim söylemem bir şey ifade etmiyor. Aslında kendisinin bunu görüp anlaması ve kendini dönüştürebiliyorsa dönüştürmesi lazım. Dönüştürmüyorsa da zaten belki de karşılıklı teşekkür etmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, imkan verildikten sonra uğraşılmalı. Evet. Olmuyorsa evet orada çok açık yürekle gelip ben uğraştım ama ben bunu başaramadım. Başka bir şey de iyidir belki zaten. Evet. Ya onu aramak lazım o zaman. Anlatabiliyor muyum? Böyle ya oraya takılıp kalmak da çok kötü bir şey. Kesinlikle. Ya hayatını kötü yaşayacaksın kardeşim. Gece kötü uyuyacaksın. Niye bunu yapıyorsun kendine ya? Ben gençleşme ile ilgili enteresan bir şey fark ettim. Formula 1'de 2 tane büyük takım var. Red Bull birisi, öteki de Ferrari. İkisinin de as pilotu, birisi 20 yaşında, birisi 21 yaşında. As pilotları yani çok ilginç değil mi? Yaklaşık 450-500 milyon dolar yıllık bütçeyle 21 yaşındaki çocuk tabir edebileceğimiz kişiye aracın anahtarını veriyor. Evet. Diyor ki sen bizi şampiyon yap. 21 yaşında. Yani bence artık her sektörde ya da her yerde yani genç tabiri belki yaşı iyice düştü. Yani ya da belki tecrübenin belki çok bir önemi kalmadı. Yani insanlar daha çok gençleşelim, gençlere sorumluluk verelim. Evet. O genç bizi sırtlasın ve taşısın, bizi ileriye götürsün. Hep bu eğilimdeler. Evet. 80 yıllık bir insan ömrünün ilk 20 yılı, 25 yılı çok pasif, sadece öğrenme, hiç uygulamaya ayırmadan yaşamak da çok mantıklı değil. Tabii. Yani hemen öğren, hemen uygula. Sonra bir daha öğren, bir daha uygula. Evet. Çok dinamik olması lazım bu geçişlerin. Evet. Ben 21 yaşında başımın çaresine bakmaya başlamıştım. Bu şu demek değil ki Mehmet Bey, siz 21 yaşınızda öğrenebileceğiniz her şeyi öğrendiniz demek değil. Evet. Öğrendiklerinizi uygulayıp kendi başınızın çaresine bakarken bir yandan yeni bilgiler edinmeyi. Çok dayak yedik ondan sonra canım zaten. İyi öğreniyorsun. Bitti mi? Yok Mehmet Bey, bir tane yapmayın ya peki. Sıkıcı değil ama artık. Tamam, buradan peki. Sonrası daha eğlenceli belki. Tamam. Demin uzun konuştunuz. Oradan bir yerden bağlayabilir miyim diye sizi de dikkatli dinledim. Kendinizi ifade etmek dediniz. Şimdi sizin kendinizi ifade ediş şeklinizi biz biliyoruz. Tekstil otomasyonuna yaklaşımınızda, şirket yönetimine yaklaşımınızda bu tarafı çok iyi biliyoruz ama bir de sizin diğer bir tarafınız var. Sanatsal tarafınız. Orayı mesela çok bilmiyoruz. Müziklerini, şarkılarını dinlesek de mesela yine de çok bilmiyoruz. O tarafı böyle biraz bize anlatırsanız bir de sizi oradan tanıyalım isteriz. Bir grubunuz da var bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ya işte o da aslında şirketin kuruluşuyla benzer dönemde başlamış bir şey. Gerçi üniversitede başladı. Ben daha önce işte klasik gitar dersi falan almıştım. Sonra üniversitede çalışmaya devam ettim müzik kulübünde falan. Korosuna girdim. Orada söylediğim yurt dışına seyahatler yaptım vesaire falan. Sonra 83 yılıydı sanıyorum bu mozaik grubu. Gene üniversiteden arkadaşlarla kurduk. Ondan sonra 95 yılına kadar devam etti. Bir ara yurt dışında bir fuara gidip davul getirmiştim falan da var yanımda. Yani o zaman böyle manyaklıklar olabiliyordu yanında davul setiyle falan. Sonra barlarda falan da çaldım bir dönem ama şirket hep devam etti o dönemde yani. Ben sizi bazı sevdiğim, samimiyetine güvendiğim, inandığım müşterileri rockstar olarak öyle mi tanıtıyorsun? Evet. O zaman çizme almam lazım. Çizme almam lazım. Bizim şirketimizin yönetim kurulu başkanı bir rockstar diyorum. Oradan böyle çok samimi, direkt zaten samimi bir ortam oluşuyor. Direkt kanlar ısınıyor yani. Güzel bir giriş cümlesi oluyor benim için. Bize sorduklarında da ben de diyorum ki nerede şirket sahibiniz? Makinenin başında kaynak yapıyor. Evet, doğru. 2 gündür şeydeyim ya, toz, ağzım burnum toz oldu. Akşamleyin yatıyorum tuz şey yapıyorum yani. Ağzımda tuz tadıyla da geziyorum yani hala. Ama çok şey öğreniyorum. Kesinlikle. Öyle. Biz sizin bu öğrenme içgüdünüzden Mehmet Bey etkileniyoruz. Ve yani gerçekten birçok özelliğinizi ama belki en önemlisi bu. Öğrenme içgüdünüz, dürtünüz
Bunu kendimize de yol haritası olarak Tamam, ben şöyle söyleyeyim. Olsa ben size tek hatırlatıyorumdur. Çünkü bütün çocuklarda bu var. Zaten problem toplumların bize yaptığı en büyük kötülük çocukluktaki bu merak ruhumuzu öldürmesi ve bizi standartize etmesi. O ruhu taşımayı becerirseniz hayatınız keyifli gider. Söyleyeyim. Çünkü çocuk söylediğin zaten böyle bir şey. Kedi de böyle bir şey. Merak ediyor işte falan. Ama bizi maalesef ondan sonra öyle bir tornadan geçirip standartlaştırıyorlar ki hiçbir şey düşünmemek ve her şeyi kabullenmek gibi. Bu merak etmek demek etrafına zarar vereceksin anlamında değil ama yeni şeyler öğrenmek, farklı yollardan gitmek, değil mi? Dünyayı gezmek, niye tatilden, gezmekten keyif alıyoruz? Çünkü yeni şeyler öğreniyoruz ondan. Ama sadece buna dönüştüğü zaman iş angarya, hayatta anlamlandırdığımız yer işte tatil yapmak o zaman bence yanlış. İşin de kendi başlı başına bir keşif alanı olması lazım. Evet. Ve her alanda. Yani, muhasebe için de aynı şeyi söylerim. Yani. Fark etmez. Ve biz de kamera karşısında kendimizi yeni tanıyoruz Mehmet Bey. Yeni öğreniyoruz ya, mesela. Bu da bir keşif. Evet, bu da bir keşif. Kesinlikle. Aslında Mehmet Bey son olarak da biz size bundan biraz bahsettiniz ama şirketimizde genç çalışan arkadaşlarımız, hayallerinin peşinde koşan insanlar için son olarak söyleyebileceğiniz bir şey varsa diye sormak istedim ama bunlardan böyle biraz bahsettiniz. Çıktı. Ben hiçbir zaman hayallerinden beni bir kere geri çekemezsiniz, tamam mı? Bir de keçiyimdir. Mesela bana ters gelen şeylerde gemileri yakarım dersem yakarım. Dolayısıyla doğru bildiğim şeyleri korumak isterim. Hem çevrem için hem kendim için korumak isterim. Bence zaten gençliğinizde, çocukluğunuzda bütün bu değerler var. Benim bunları anlatmama gerek yok. Geri dönüp değerlerinize bakmanız lazım. Ve o değerleri uygularsanız zaten bence başka bir problem yok. Ötekisi yani sadece paraya dayalı, sadece hırslara dayalı, sadece hasete dayalı hayatlar çok çürütüyorlar bütün ortamı. Dolayısıyla o tuzağa düşürmek gerekiyor diye düşünüyorum. Özetle bu. Her çocuk meraklı. Evet, her çocuk meraklı. O zaman teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu yorumunuza vakit ayırdınız. Tamam, biz de teşekkür ederiz.